Saç ekimi operasyonu için neler yapılmalıdır? Saç ekimi ne kadar sürüyor? Saç ekiminden önce nelere dikkat edilmeli? Saç ekimi sonrasında nelere dikkat edilmeli? Kimler saç ekimi yaptırmamalıdır? DSI ve FUE arasındaki farklar nelerdir? Saç ekimi sonrasında saçlar tekrar dökülür mü? Kimler kaş ekimi yaptırabilir? Kaş ekimi nasıl yapılır? Sakal ekimi nasıl yapılır? Sakal ekiminde iyileşme süreci nasıldır? Saç ekimi operasyonu için neler yapılmalıdır? Saç ekimi işlemleri için öncelikle saç ekimi merkezi ile iletişime geçilerek detaylı bilgi alınmalıdır. İstanbul dışında ya da yabancı bir ülkede ikamet ediliyorsa saçın ön, yan, arka ve tepe noktalarının fotoğraflarının çekilerek gönderilmesi gerekiyor. Fotoğraflarda saçın genel durumu hakkında genel bilgiler elde edilerek uzmanlar tarafından nasıl bir saç ekimi yöntemi uygulanacağına karar veriliyor. Verilen karar ilgili hastaya bildirilerek yapılması gereken işlemler hakkında haberdar ediliyor. Saç ekimi ne kadar sürüyor? Saç ekimi süreci ekilen graft sayısına göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle maksimum olarak 12 saat süren bir operasyondan sonra saç ekimi işlemleri sonuçlandırılıyor. Saç ekiminden önce nelere dikkat edilmeli? Operasyondan önce gerekli muayene ve tetkikler yapılmalıdır. Eğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız operasyonun bir hafta öncesinden bunu kesmelisiniz. Tedavi olduğunuz başka hastalıklar ve kullandığınız ilaçlar varsa saç ekimi öncesi muayenede bu durumu doktorunuza mutlaka söylemelisiniz. Eğer alkol kullanıyorsanız operasyondan en az 7 gün önce alkol kullanımını kesmiş olmalısınız. Saç ekimi sonrasında nelere dikkat edilmeli? Saç ekimi operasyonu yapıldıktan sonra güneşe çıkılmaması gerekmektedir. Eğer gün içerisinde dışarı çıkmak isteniyorsa ekim bölgelerine baskı yapmayacak bir şapka takılmalıdır. Bu durum operasyon sonrası ilk 15 gün için geçerlidir. İlk 5 gün alkol kullanmamaya özen gösterilmelidir. Alkolün kan sulandırıcı etkisi olduğu için saç ekimi yapılan bölgede kanama oluşabilir. Saç ekimi sonrasında saç derisine sadece doktorların önerdiği antibiyotik kremler kullanılabilir ya da özel hazırlanan losyonlar sıkılabilir. Bu ürünler kullanılırken kafa derisine fazla baskı yapılmamasına dikkat edilmelidir. Saç ekiminden sonra 2 gün boyunca ekim yapılan bölgeye yıkama yapılmamalı ve su değdirilmemelidir. İlk yıkama saç ekiminden 48 saat sonra yapılmalıdır. Bu yıkamayı saç ekimini yapan doktor ya da sağlık ekibi yapacaktır. Saç ekimi sonrası aşırı terlemeye neden olabilecek durumlardan mutlaka uzak durmalısınız. Ter, ekim yapılan bölgede enfeksiyon ihtimalini arttırır. Saç ekimi operasyonundan sonraki ilk haftada aspirin kesinlikle kullanılmamalıdır. Hasta doktorun verdiği tavsiyelere uyduğu ve ekilen saçlarına gereken özeni gösterdiği takdirde başarılı sonuç alma olasılığı doğrusal bir şekilde artar ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz. Bununla birlikte tüm hususlara dikkat edildiği takdirde ekilen saçlarınızı ömür boyu kullanabilirsiniz. Kimler saç ekimi yaptırmamalıdır? Lokal anestezi altında yapılacak bir operasyonda kontraindikasyon oluşturacak herhangi bir sistematik hastalık varsa bu hastalık tedavi edildikten sonra yapılmalıdır. Beklentileri gerçekçi olmayan, donör alanı yetersiz hastalara önerilmemektedir. Yine aktif deri hastalığı olan hastalarda aktif hastalık tedavisinden sonra yapılmalıdır. İşlem öncesi B12, B6 çinko düzeyleri normal olmalı. Varsa tiroid rahatsızlığı tedavi edilmelidir. Şeker hastalarında kan şeker seviyeleri normal düzeyde olmalıdır. Hastalarda obsesif kompulsif rahatsızlık, depresyon ve vücut dismorfi sendrom gibi psikolojik rahatsızlıkların varlığı yine de araştırılmalıdır. DSI ve FUE arasındaki farklar nelerdir?
DHI tekniği FUE tekniğine göre daha yeni ve teknolojik olduğu için iyileşme süreci bir nebze de olsa daha kısa seyretmektedir. Bu yüzden bu iki tekniği de araştıran hastalar doktorlarından kendilerine bu yöntem ile operasyonu uygulamalarını isterler. Fakat her hastaya yapılması uygun görülmemektedir. Ayrıca cerrahi işlem sonrası oluşabilecek olan kanama riski yok denecek kadar azdır. Fakat bu istatistikler kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. FUE tekniği ile yapılan operasyon hastaların daha geniş bir ekim alanına işlem yapılmasına olanak tanımaktadır. DHI tekniği her ne kadar hızlı ve daha az zahmetli bir uygulama olsa da geniş alanlara saç ekiminde uygun görülmemektedir. DHI uygulaması son teknoloji ekipmanlar ve kalabalık bir cerrah grubu gerektirdiği için FUE yöntemine göre maliyet açısından biraz daha yüksektir. FUE operasyonları ise daha uygun maliyetlerde hastalara uygulanabilmektedir. Saç ekimi sonrasında saçlar tekrar dökülür mü? Başarılı bir saç ekimi operasyonunun iyileşme sürecinin birkaç evreden geçtiğini biliyor olmanız son derece önemlidir. Bu sürecin bir evresinde bir miktar dökülme yaşandığı gözlenmektedir. Ancak bu geçici bir dökülmedir. Saç ekimi işleminden yaklaşık 3 aya kadar genellikle geçici bir saç dökülmesi yaşanır. FUE saç ekimi işleminden sonra yaşanan geçici saç dökülmesi iyileşme sürecinin doğal bir döngüsüdür. Saç ekimi işleminde saç kökleri teker teker alınır ve ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirilir. Ancak bu işlem hem saç köklerinde hem de saç derisinde bir şok etkisi yaratacağı için saç kökleri büyüme döngüsüne başlamadan önce uyku dönemine girer ve ardından da dökülür. Bu süreçte ilk önce saçlar dökülecek. Şok dökülme süreci geçtikten bir süre sonra ekilen saçlar tekrar çıkmaya ve uzamaya başlayacaktır. Endişelenmenize gerek yok. Kimler kaş ekimi yaptırabilir? Kaş ekimi oldukça kalıcı ve avantajlı bir yöntemdir. Yaralanmalar, yanıklar, genetik olarak ince ve şekilsiz kaşlara sahip olmak, bir sebeple kaşın büyük kısmını kaybetmek, yüz ifadesinde istenmeyen sonuçlar oluşturabilir. Bu problemleri yaşayanlar kaş ekimini tercih edebilirler. Ek olarak kaşların düşük olması kişiyi yorgun gösterebilir ve gözlerini gizler. Yanlış kozmetik uygulamalar sonucu kaşın şekli istenmeyen bir hale gelebilir. Stres ve beslenme bozuklukları dökülmelere yol açabilir. Böyle sorunlar yaşayan kişiler daha kalıcı ve doğal bir sonuç için kaş ekimini kesinlikle tercih edebilirler. Kaş ekimi nasıl yapılır? Uygulamanın yapılacağı bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Hasta işlem sırasında herhangi bir acı hissetmez. Daha sonra bu işlem için tasarlanmış küçük materyallerle ekilecek alana kanallar açılır. Daha sonra vücudun farklı yerlerinden alınan kıllar bu kanallara yerleştirilir. Diğer bölgelerden alınan kıllar uzun süre bekletilse sonuç alınamayabilir. Bu nedenle alındıktan belli bir süre sonra istenen bölgeye yerleştirilir. Böylece kökler canlı kalır. Ekme işlemi sırasında herhangi bir kesi açılmaz. Kullanılan aletler de çok ince yapıdadır. Bu da işlemden sonra iz kalmamasını sağlar. Sakal ekimi nasıl yapılır? Sakal ektirme operasyonu tıpkı saç ekiminde olduğu gibi donör bölgeden alınan kıl köklerinin sakalsız bölgede açılan kanallara ekilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Ekim kanalları mikro iğneler yardımıyla yaklaşık 0,7 milim genişliğinde açıldığından operasyon sonrası kesi izi kalmamaktadır. Donör bölge olarak genellikle kişinin ense ve yüz bölgesindeki grefler tercih edilmektedir. Bu alanların yeterli olmaması durumunda göğüs ve sırt gibi bölgelerden de grefler kullanılabilmektedir. Ekim yapılacak alanın genişliğine ve ekilecek greft miktarına göre değişmekle birlikte operasyon süresi 2-3 saat aralığındadır. Operasyon sonrasında hasta aynı gün içerisinde günlük yaşamına geri dönebilir. Operasyonu takip eden 15. günden itibaren sakalda makasla kısaltma yapılabilir. Sakal tıraşı için önerilen süre en az 1 aydır. Saç ekiminde olduğu gibi sakal ekiminde de şok dökülme evresi vardır. 2. haftada görülen dökülme sonrasında ekilen sakalların tamamen çıkma süreci ortalama 6 aydır. Sakal ekiminde iyileşme süreci nasıldır?
Sakal ekimi sonrası ilk 10 günlük süreçte ekim bölgesindeki milimetrik yaraların kapanması, ekilen köklerin deriye tutunması, köklerde kabuk oluşumu ve yıkama sonrası kabuk dökülmeleri yaşanır. Bu aşamaların sonrasında saç dökülmesinden de bildiğimiz şok dökülme gerçekleşir. Sürecin doğal bir parçası olan ve 2-8 hafta aralığında sürebilen bu dökülme sonrasında sakallar daha güçlü yapıda çıkmaya başlar. İlk aşamalarda kıvrık ve kırık şekilde boy gösteren sakallar zaman içerisinde istenen görünüme kavuşur. Sakal ekimi operasyonu sonrasında iyileşme sürecinin tamamlanarak sakalların doğal görünümüne kavuşma süresi yaklaşık 1 yıl almaktadır.